denizci bağlarını göstereceğiz. Önce denizci bağlarından biraz bahsedelim. Şimdi belki diyeceksiniz ya sizin tekneniz çok küçük, orada da mı orada da mı denizci bağları gerekiyor? Evet, aslında gerekiyor. Teknenin küçük veya büyük olması hiç fark etmez. Özellikle yelkenli teknelerde bu bağlar çok bağ var ve bu bağların da çok önemi var. Çok ilginç bir şey. Ben de aslında öyle zannederdim. Yani mesela büyük gemilerde bile bu yapılan bağların bazıları var, biliyor musun Kaan? Vapura binerdik mesela biz küçükken. Orada vapuru iskeleye bağlamak için tabii o halatlar şöyle şu kalınlıkta falan oluyor. Evet. Aynı aslında bizim koç boynuzu dediğimiz teknenin üzerindeki şöyle küçücük bir şeyin üzerine yaptığımız şu çapraz bağ ve kilidi aynısını o gemi de atıyor iskeleye bağlarken ve o belki kaç yüz ton yük biniyor üzerine ama gemi ayrılmıyor. Tabii o halatlar çok böyle esner de uzardı, biliyor musun Kaan? Böyle şehir efsanesi gibi anlatırlardı, işte bu halat kopmuş, işte birisinin bacağını kırmış falan filan diye böyle. Olabilir de gerçekten. Çünkü gerçek bazı havalarda çok fazla sallanıyor tekne. Mesela sen bildiğin var mı? İsmini bildiğin bir bağ var mı? Kropi yanlış hatırlamıyorsam vardır. Kropi, evet. 8 bağ. 8 bağ. Peki benim aklımda şöyle bir soru var. Bu Kropi diye biri mi var? Bu bağı icat eden adam. Aslında öyle değil herhalde, çünkü bu bağlar o kadar eski ki, belki insanlık tarihi kadar eski, denizciliğin en başladığı zamanlardan bugüne kadar gelişe gelişe gelmiş, en güzel olanları, en sağlam olanları kullanmışlar ve günümüze kadar gelmiş. 2 tane özelliği var bu bağların. Kaan, sen biliyorsun. Nedir bu? En önemli 2 özelliği. Birincisi bir yere bağlandığında üstüne ne kadar yük uygulansa bile çözülmemesi. Kopma, yani açılmaması. İkinci ise işin bittiğinde gelince bunu direkt vış diye çözebilmek. Kolayca çözebilmek. Mesela o zaman önce ilk senin şu söylediğin kropi bağını yapalım beraber. Tamam. Sende de halat var, bende de var. Kropi bağı aslında, şimdi önce şunu da söyleyelim. Bu halatımızın uç kısmına ne diyoruz? Çıma. Diğer uzun kısmına ne diyoruz? Beden, tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, çımayı bu şekilde bedenin etrafında dolaştırırken böyle bir göz yaptığımızda ve direkt olarak gözün içinden bu çımayı geçirirsek ne oluyor? Kör düğüm oluyor aslında. Bildiğimiz kör düğüm. Bu kör düğümün işte az önce Kaan'ın söylediği 2 özellikten bir tanesi, belki tamam böyle çok sağlam bir düğüm oluyor ama kolay kolay çözülmüyor. Bazen özellikle üzerine çok yük bindiğinde bu artık böyle halatın bir parçası gibi oluyor. Ben bazen yanlışlıkla birileri öyle bir düğüm atıyorlar. Üzerinde kaldığı zaman penseyle falan açıyorum. Aslında aynısını yapar gibi bu şekilde göz yaptıktan sonra bir kere daha bedenin üzerinde dolaştırıyoruz. Ondan sonra bu yaptığımız halkanın içerisine geçiriyoruz. Bakın bu şekilde bir 8 oluşuyor. Sen de yaptın mı Kaan? Yapıyorum. Geçiremedim sadece. Buna o yüzden 8 bağ da deniyor. 2 taraftan da böyle 8 gibi gözüküyor. Bir de bu bağı yakın çekimde gösterelim. Çımayı bedenin üzerinde bir kere dolaştırıyoruz. Ondan sonra oluşan halkanın içinden geçiriyoruz. Peki bu bağ nerede kullanılıyor? Sen de yaptın galiba, evet, oldu. Aynen. Gösterdiğimizde var. Bakın böyle bir 8 bağ oluyor. Bu aslında tabii şöyle düşünelim. Bu mesela şöyle bir halkanın içerisine sokup bunu, bakın aşağıdan istediği kadar güç binsin, bu bağ buradan çıkmıyor. Böyle yerlerde kullanılıyor. Veya başka bir bağ attık fakat halatın ucu böyle açık kaldığında, böyle serbest kaldığında her zaman biliyorsunuz çıkma riski oluşabilir. Bunu engellemek için de attığımız düğümlerin ucunda kalan çimaya şöyle bir 8 bağ emniyet açısından atılabilir. Yine teknelerde böyle kurt ağzı denen şeyler oluyor, yapılar oluyor. İçinde işte jam lock da deniyor galiba. Yukarı doğru çektiğimizde kolayca biliyorsunuz halat geliyor ama aşağı bastırdığımızda dişlerin arasına girdiği için halat gelmiyor. Ama yine de emniyet olsun diye bu sonda kalan uç çimaya bu 8 bağ atılabiliyor. Bizim kullandığımız peki yelkenlide en çok nerede işimize yarıyor? Bu aslında öyle bir şey yapmak istemişim muhtemelen. Kısa kalmış ve buraya getirmişim. Teknelerde biliyorsun Kaan, çok rüzgar estiği zaman ne yapıyoruz? Yelkeni küçültüyoruz.
Bunu yapabilmek için yelkeni aşağıya biliyorsunuz salmamız gerekiyor mandardan gevşeterek. Ve o kalan bol kısmı da bir şekilde paketlememiz lazım. Sıkı durması lazım. Onun için de üzerine camadan bağ atıyoruz. Az sonra ondan da bahsedeceğiz. Bizim gibi küçük teknelerde yelkenin üzerinde önceden yoktu biliyor musun Kaan? Ben onları sonradan açtırdım. Bir gün öyle rüzgarda büyük tekneyi devirince şiddetli bir rüzgarda camadan delikleri aşırdım. Böyle kuş gözü gibi yelkenin alt tarafında delikler var. O deliklerde de buna benzer bundan daha uzun camadan halatları var. Bu şekilde yelkeni sarıp bumba ile beraber alttan bir camadan bağ atarak bağlıyoruz. Ama tabii bu ipleri sök çıkar sürekli ucu da tokmak gibi. Etrafta da dağınık durduğu için bunu ben mesela ucuna o demin bahsettiğim kropi bağını atıyorum bu şekilde. Size de göstereyim. Bir kere daha bedenin etrafında dolaştırıp bu deliğin içerisinden geçiriyoruz. Ve böyle bir düğüm oldu. Şimdi bakın bunu ben o yelkende bahsettiğim kuş gözlerinin içerisinden bu şekilde hazır olarak sarkıtıyorum. Yelkenin üzerinde bunlardan 4-5 tane duruyor. Ne zaman camadan atmam gerektiğinde yelkeni mandardan indirip hemen bu şekilde alıp paketleyip yelkeni üzerinde camadan bağını atabiliyorum. Hatta bunun çözülümü de çok kolay. Şuradaki şeyi şöyle ittirince zaten çözülüyor. Kolayca açılıyor. Aynen. Evet. Az önce bahsettiğimiz camadan bağını şimdi atalım. Ayakkabı bağımızın bağına çok benziyor. Sadece ayakkabı bağını atarken Kaan biliyorsun fiyonk yapıyoruz. Evet. İki uca fiyonk yapıyoruz ama bağlama şekli aslında aynı. Bakın aynı bedene ait iki uç var, iki çıma var. Bir çımayı diğer çımanın üzerinden geçiriyoruz. Aynı ayakkabı bağı atar gibi. Sonra unutmuyoruz o ilk üstten attığımız çımayı diğer çımanın tekrar üzerinden atıyoruz. Ondan sonra çekiyoruz ve bu şekilde bakın camadan bağ oluşmuş oluyor. Bu düğüm olmuyor ve çözülmesi de çok kolay. Hemen iki çımadan hafif çektirdiğinizde kolayca açılabiliyor. Şimdi de camadan bağını yakından gösterelim. 2 adet çımayı tuttuk. Bakın aynı beden üzerinde. Bir tanesini diğer çımanın üzerinde dolaştırıyoruz. Aynı ayakkabı bağı atar gibi aslında. Sonra aynı o tuttuğumuz çımayı unutmuyoruz burada. Onu yine üstten geçirerek çekiyoruz ve böyle güzel şekliyle bir camadan bağ oluşmuş oluyor. Bunu daha çok bahsettiğim gibi yelken alanını küçültüp altta bumbayla beraber katlayıp bu şekilde bağlamak için yapılıyor. Peki oldu mu? Evet. Burada mesela bakın Kaan da yaptı. Bu düğüm oldu. Neden düğüm oldu? Sen ayakkabı bağını atınca da bazen açılmıyor değil mi Kaan? Evet. İşte bunun sebebi şu. Hemen onu gösterelim. Senin halatını da gösterelim. Şimdi bakın. Eğer soldaki şimdi bana göre soldaki çımayı diğer çımanın üzerinden attım bakın. Peki bu Attım geçirdim. Şimdi eğer bunu unutup da tekrar soldakini üstten atarsam o zaman işte bakın düğüm oluyor. Böyle o şekilde oluşmuyor. sonra Aynen, sağdakini düğüm oluşuyor. atıyoruz. Tamam bir Evet, deneyeyim. aslında aynı çımayı tekrar üstten atıyoruz. Çıma ters tarafa geçtiği için bizi şaşırtabiliyor. Hatırlamanın en kolay yolu bakın birincisinde attım. O çımayı hiç bırakmıyorum elimden. Elimde tutuyorum. Takip ediyorum gözümle. Bu şimdi tekrar onu üstten atıyorum. Böyle yaptığım zaman bakın camadan bağ oluşuyor. Yaptın mı? Galiba.